Küresel çapta Delta varyantına dair kaygılar artarken uzun süredir 1790-1830 dolar bandında takılan ons altının hangi yöne doğru kırılacağı takip ediliyor. Fed'in varlık alım hızını azaltmaya yıl sonuna kadar başlayabileceğine ve 2022 sonu veya 2023'te faiz artıracağını işaret eden söylemlerin etkisiyle spot altın fiyatı 1830 dolar direncinden geri geldi. Şimdi altın yatırımcısı ABD'nin istihdam verisini bekliyor. Dünya Gazetesi'nden Evrim Küçük'ün haberine göre analistler ABD'de istihdam verisinin düşmesi ve Fed'in orta uzun vadede para politikasını destekleyici tutmaya devam etmesi halinde altın fiyatlarında gerçekten iyi bir ivme yakalanabileceğine işaret ediyorlar. Açıklanacak istihdam verisi ve Fed Başkanı Powell'ın ay sonunda Jackson Hole'de yapacağı konuşma altın fiyatları için trendi belirleyecek. Buna ek olarak büyüme endişelerinin kısmen artmasıyla ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1.20'nin altına gerilemesi ons altını destekleyebilecek diğer bir faktör. Reel faizdeki düşük seviyeler Fed'in varlık alımlarının azaltılmasında yavaş davranacağının güvencesini vermesiyle baskılanan dolar değerli madeni destekleyebilir. Diğer taraftan Delta varyantı nedeniyle merkez bankalarının beklenenden daha uzun süre güvercin kalması altın fiyatlarına destek sağlaması beklense de küresel risk alma iştahındaki normalleşme çabası nedeniyle spot altın yatay seyrediyor. 1830'u geçerse kısa vadede 1880 yeni hedef olur. Önemli hareket ortalamalarının bulunduğu 1830 bölgesini aşamayan ons altın, uzmanlara göre bu seviyeyi aştığı takdirde hareketini 1850 ve 1880 direncine doğru hızlandırabilir. 1805 ve 1795 ise aşağıda destek olarak izlenecek seviyeler olarak gösteriliyor. Anket 4. çeyrekte 1841, 2022'de 1785 dolar. Reuters'ın anketine göre altın fiyatları küresel ekonomide toparlanmaya bağlı olarak merkez bankaları para politikalarını sıkıştırmaya başlamadan önce bu yılın geri kalanında ons başına 1830 doların üzerine taşınacak. 38 analist ve tüccarın katıldığı bir anketin meydan yanıtlarına göre altın yılın 3. çeyreğinde ons başına 1835 dolar ve 4. çeyrekte 1841 dolar olacak. Ankete göre tüm yıl için fiyatlar ortalama 1812 dolar olurken 2022'de ortalama 1785 dolar olarak gerçekleşecek. Bu tahminler Nisan ayında yapılan benzer bir ankette bulunanlardan biraz daha yüksek seviyeler. Julius Baer analisti Kastin Manke, küresel büyüme düzeldikçe ve enflasyon geçici hale geldikçe güvenli liman talebi azalacak diyerek uzun vadede fiyatları geri çekilme yaşanabileceği uyarısı yapıyor. Ancak kısa vadede fiyatlar altın, takı talebindeki toparlanma ve gelişen piyasalar toparlanırken doların zayıflama potansiyeli gibi faktörlerle destekleniyor. Daha zayıf bir dolar altının cazibesini artırıyor. Enflasyonda son zamanlarda görülen artışta yatırımcıları genellikle bir enflasyon riskinden korunma aracı olarak görülen altın satın almaya teşvik edebilir. Sarı metal fiyatının geçen yıl rekor seviyeye çıkacağını tahmin eden bir fon yöneticisi, merkez bankalarının normalleşmeye dönmesinin zor olduğunu belirterek altın fiyatlarının yükselişini sürdüreceği öngörüsünde bulundu. Quadriga Igneo fonunu yöneten Diego Parrilla, aşırı gevşek para ve maliye politikalarının uzun vadede nasıl bir hasar oluşturacağının hala net olmadığını ifade ederek yapay olarak düşük tutulan faiz oranları büyük varlık balonları oluşturdu. Bu da merkez bankalarının çöküş riskini almadan normalleşmesini çok zorlaştıracak değerlendirmesinde bulundu. 2016'da altının 5 yıl içinde rekor seviyeye çıkacağını doğru bir şekilde tahmin eden Madrid merkezli kuruluşun yöneticisi Parrilla, altının değerlendirmesindeki itici güçler de daha da güçleniyor yorumunu yaptı. Fon yöneticisi altının önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde ons başına 3000 ila 5000 dolara yükselebileceği şeklindeki görüşünü korumaya devam ettiğini söyledi. Fed'in desteği fiyatları yükseltiyor. Fed Temmuz toplantısında herhangi bir politika değişikliği yapmadı veya indirim zamanlaması konusunda herhangi bir ayrıntı vermedi.
HSBC analistlerine göre daralma yakın görünmediğinden altının yakın vadede biraz daha yukarı çıkması muhtemel. Aralık ayında önce varlık alımlarını azaltmasına dair bir açıklama beklemeyen HSBC, sıkı para politikasına geçişle ilgili somut bir açıklama olmamasının fiyatları 1800 doların üzerinde tutacağını düşünüyor. Fed'in şu an için aktif olarak politika değişikliğine gitmemesi nedeniyle HSBC'ye göre fiyatların halen yükselme potansiyeli bulunuyor.